Mevlüt kandiliniz mübarek olsun dostlar. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Evet, bu Mevlüt kandilinde Yunus'un bana seni gerek seni şiirini tahlil etmeye çalıştım. Bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. İlahi aşkın ve Hazreti Peygamber sevgisinin ulaşmış olduğu boyutları itibariyle bize sehl-i mümteni dediğimiz çok kolay anlaşılır ama çok zor söylenir. İçinde çok derin hakikatler barındıran kelimelerle halkın seviyesine indirebilme becerisini gösteren ve aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen halen daha tazeliğini, berraklığını ve nüfuzunu devam ettiren Yunus Emre'ye ait bir dize bu. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü olarak belirlenen bu günde ben Yunus Emre'ye ait bu dizeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Yunus, Bana Seni Gerek Seni isimli şiirinde 6-7 kıta böyle şiirinin kalbine aslında bunu yerleştirmiş. Yani şiirin ilk kıtası aslında toplam şiirin kalbi hüviyetinde. Aşkın aldı benden beni derken bizim tasavvufta çok sık kullanmış olduğumuz o fena haline, yani kendinden geçmiş hale, kişiliğini, benliğini, nefsini, enaniyetini kaybetmiş, artık kendi arzusuyla değil, Allah'ın muradıyla ve Allah'la birlikte, yine tasavvufta ifadesiyle seyir minallah billah seviyesine ulaşmış. Yani Allah'tan, Allah'la beraber ve celvet içinde, halkın içinde. Beni aşıp sene yönelmiş Yunus. Aşkın aldığı benden beni, bana seni gerek seni derken işte bunu kastediyor. Dolayısıyla bu seviyeye ulaşmış olan bir insan için dünyevi hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir arzu, hiçbir ihtiyaç bir anlam ifade etmez. Neden? Zira bana seni gerek seni diyor. Bana göre bu cümleler bir kulun Allah'a candan, içten, samimi bir yönelişinin adıdır. Onun ifadesidir. Ben yanarım düğünü günü, yani dün de onu istemiştir, bugün de ona istemektedir, yarın da onu isteyecektir. Her halükarda Allah'ı arzulamaktadır. Dün, bugün ve yarın. Onun için Yunus'un sevgisi, ya da şöyle diyelim, Yunus'un kalbi Allah aşkıyla atan, Allah, Allah, Allah diyen bir kalbe sahiptir. Pekala Mevlüt kandilinde bu kıtanın bize vereceği mesaj ne olabilir? Aslında bize verdiği mesajı şudur: kendi benliğinden çık, Hakk'a yönel. Hakiki ihtiyacımız olan bir tek şey vardır, o da Allah'tır. İşte Mevlüt kandilinde bunu hatırlayabilirsek, Yunus'un bu dizesinden hareketle benim hayatımın gayesi ben değilim, odur diyebilirsek, onun rızasıdır diyebilirsek, öyle zannediyorum ki mesajı almışız demektir. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Burada varlık veyahut da yokluk, dünyevi nimetler veyahut da sıkıntılar, evet bunlar anlaşılmalı. İnsan
Malı mülkü olduğunda sevinir, kaybettiğinde de üzülür. Ama Yunus ne malı mülkü olduğunda seviniyor ne de kaybettiğinde yeriniyor. Onun bir tek hedefi var. Onun bir tek tesellisi var. O da bana seni gerek seni mısraında gizli olan Allah aşkıdır. Evet, bugün günümüz dünyasında bizim insanlarımız çok ciddi psikolojik dalgalanmalar yaşıyor. Duygu durum bozukluğu diyoruz değil mi buna? Anen oflar, inmeler ve çıkmalar. Eğer bu inmeler ve çıkmalar insanların takdirine bağlanırsa, başarıya bağlanırsa, mala, mülke bağlanırsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz hayattaki o dengeyi kaybediyoruz. Yunus ise burada bize bir denge gösteriyor. Merkezde Allah olmalı diyor. Allah aşkı olmalı diyor. İşte bu aşk olursa, bu şevk olursa, ona kul olma olursa bütün inişler ve çıkışlar nötr hale gelir. Kaybetmeler veyahut da kazanmalar bir anlam ifade etmeyebilir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında biz onu görmüyor muyuz? Mekke'de zulüm altında inim inim inliyor, aynı sabrı gösteriyor. Medine'de devlet başkanı oluyor, aynı tevazuyu gösteriyor. Yani Allah diyor, başka bir şey demiyor. Bir insanın gönlü Allah aşkıyla dolarsa varlık veyahut da yokluk harici alemde sadece birer gölge olur dostlar. Eğer, tekrar söylüyorum, eğer bir insanın gönlü, kalbi Allah aşkıyla dolar ise şayet varlık veyahut da yokluk sadece bir gölgeden ibaret olur. Onun için bana seni gerek seni sözü oldukça derin bir sözdür. Evet, hayatı varlık veyahut da yokluk üzerinden okumayalım derim ben. İlahi aşk üzerinden okuyalım. Ona kavuşmayı murad ederek kendimize bir yol çizelim derim. Bu Yunus'tan hareketle. Aşkın aşıklar oldurur. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gereksin. Burada Yunus aşkın dönüştürücü gücünü anlatıyor. Neden? İnsan her şeyden önce sıradan bir kul. Ama ne zaman ki kalbine o ilahi aşk düştü, ne zaman ki o ilahi aşkla insan aşık oldu, hali, tavrı, duruşu, davranışı, her şeyi ama her şeyi değişir. Bu öyle bir hal ki ben yaşamadığım için sizlere bunu söyleyemem ama fakat okuduğum kadarıyla söyleyeyim, kişiyi kendi dar benliğinden çıkartıp yüzmüş olduğu böyle yakın sulardan çıkartıp okyanuslara atar, denizlere atar. Ve insan boğulacaksa orada boğulur. Halbuki orada da boğulma yoktur. Neden? Zira o ilahi aşkın insanı atmış olduğu denizin, okyanusun adı Marifetullah denizidir. Okyanusu Marifetullah okyanusudur. Tam anlamıyla bir Allah'ı idrak, tam anlamıyla bir Allah'ı tanıma denizidir orası. Ve insan o denizde yüzdüğü müddetçe, Allah'la beraber olduğu müddetçe, inanın bizler için hayal olan, büyüklerimizin kitaplarından okuduğumuz, tasavvuf büyüklerinin hallerinden okuduğumuz şeyler aslında onun da başına gelebilir. Nedir o? Tecelli ile doldurur diyor ya, işte Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellisini, kudretinin tecellisini, ilminin tecellisini, her şeyi ayan beyan görür. Tekrar söyleyeyim, ayan beyan görür. Geçenlerde Kerim Balcı anlatıyordu. Nun kapısından girmek diyordu. Yıllar önce bir yazıda yazmış. Yani Fatiha'yı anlatırken İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Oraya kadar nefsi mütekellim sigasıyla konuşuyorsunuz Allah'la. Fakat tam o noktaya gelince ne'budu ve nesta'in ediyorsunuz. Nefsi mütekellimi maal gayr sigasıyla diyorsunuz ki aslında bütün Müslümanlarla beraber, seni tesbih eden bütün canlı cansız varlıklarla beraber, bütün kainatla beraber sana kulluk ediyor,
ve senden yardım diliyoruz diyorsunuz ya, işte onun kapısından girebilir insan. Bu tecelliyi orada hissedebilir. Bana seni gerek seni de zaten bunun ifadesidir. Pekala Mevlüt Kandili mesajı ne olabilir? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah aşkının en büyük tecellisidir. Biz eğer Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla sevebilirsek, hakkıyla tanıyabilirsek, hakkıyla anabilirsek aslında bizi o aşk denizine atacak, o aşk okyanusuna atacak bir vesiledir. Bir gaye ölçüsünde vesile olur Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Devam edelim Yunus'tan. Aşkın şarabından içen, mecnun olup dağa düşen, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Bildiğiniz gibi aşk şarabı tasavvufta çok sık kullanılan mecazi bir terimdir. Buradaki şarap insana sarhoşluk veren içki değil, şarap değil, Allah sevgisinin insana vermiş olduğu vecd halidir. Yani bu vecd halini içebilirseniz, onunla hemhal olabilirseniz insan tıpkı sarhoşlar gibi kendini kaybeder, adeta mecnun olur ve dağlara düşer. Mecnun olur, yollara düşer. Ferhat olup, Şirin olup, Aslı olup, Kerem olup çok farklı yerlerde hayatını sürdürmeye başlar. Yani Mecnun nasıl Leyla'nın aşkıyla çöle düştü ise Yunus da Allah aşkıyla onu bulmak için, hani mecazi anlatım bu. Ne diyor? Mecnun olup dağa düşen. Neden? Sensin dünü gün endişem. Hem dün hem bugün benim bir tek amacım vardır. O da sana ulaşmaktır. Seni aramak ve seni bulmaktır. Benim bir tek kaygım vardır. O da sensin. Onun için bütün endişelerini, bütün kaygılarını, bütün sevinçlerini, bütün kederlerini Yunus sadece ve sadece Allah'a yöneltmiştir. Ve onun için öyle demektedir zaten. Bana seni gerek, seni diye. Allah Resulü evet bu işin zirvesini temsil eden insandır. Bize bunları öğreten insandır. Bu Mevlüt gününde bize vereceği mesaj bu kıtanın işte bu olsa gerektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazıları tarafından Mecnun diye görüldü değil mi? Çünkü yapmış olduğu şeyler, özellikle Mekke hayatında yapmış olduğu şeyler, kendisine gelen teklifler, bu teklifleri reddedişleri o insanlara deli bu dedirtti. Ama o Allah yolunun bilinçli bir yolcusuydu. Tekrar söyleyeyim, o deli değil de haşa ve kella bilinçli bir yolcusuydu. Sadece onların bakış açısı dünya ile kısıtlı olduğu için, kendi dar ufuklarından meseleye baktığı için Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem anlayamıyorlardı. Zira aşk şarabından içmemişlerdi. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Farklı grupları sayıyor Yunus. Diyor ki sufiler işte zikirle, sohbetle olgunlaşır diyor. Zira o sufilik yolunda sohbet, müsahabe oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Ahiler, Anadolu'da bu ahi teşkilatı vardı ya, yani ahi teşkilata mensup dindar esnaflar, dindar tüccarlar vardı. Onların temel amaçları ve gayeleri ahiretti. Evet, bunu söylüyor. Bir de Mecnun'u söylüyor. Mecnun'un ihtiyacı da Leyla'dır. Pekala benim ihtiyacım nedir? Ben bütün bu iddiaların ötesine geçiyorum. Bütün bu isteklerin ve arzuların ötesine geçiyorum. Yani sufileri de geçiyorum, ahileri de geçiyorum. Leyla'ları, Mecnunları da geçiyorum. Zira bana sohbet etmez. Ahirette hedef değildir benim için. Mecazi aşk da benim gayem olamaz. Benim bir tek gayem var, o da sensin diyor. Öyleyse şu Mevlüt Kandili gününde biz de kendi ihtiyaçlarımızı, kendi hedeflerimizi, kendi şuurumuzu, hayat felsefemizi, yaşam tarzımızı gözden geçirebiliriz. Zira dünya denilen nesne içindeki bütün mezahiriyle,
bütün güzellikleriyle benim olsa, sizin olsa, herkesin olsa bizi Allah'a yaklaştırdığı kadar önemlidir. Gerisi hikaye. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerekse. Yunus'un Allah ile olan muhabbeti, muaşakası tabir caizse, evet, bedensel ölümle son bulan bir şey değildir. Dolayısıyla bunu ifade ediyor. Beni öldürselerdi, hatta cesedimi yaksalar, sonra da o küllerimi göğe savursalar veyahut da toprağa koysalar beni, o toprağa koyduğu anda bile toprağım, külüm, her şeyim, bütün varlığım seni, seni, seni diyecektir. Yani bu aslında tasavvuftaki ifadesiyle bir beka haline yansıtıyor. Yani insan kendi fani varlığından vazgeçmiş, Allah sevgisiyle baki olmuş. Ölüm bile ona o sevgiyi unutturamıyor. Külü de Allah diye bağırıyor, topraktaki bedeni de Allah diye bağırıyor ya da gömülmemiş, ruhu yeni çıkmış cesedi de Allah diye bağırıyor. Ve böylece imanlı gönüllere şunu öğretiyor. Diyor ki ölüm bir son değildir. Ölüm aslında Allah'a kavuşmanın kapısıdır. Onun içindir ki Mevlana'da olduğu gibi Yunus'ta da ölüm aslında bir aşk türküsüdür. Mevlid Kandili bize ölüm ötesini hatırlatmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak, ölümle bitmeyen bir yolculuğun aslında yeni bir başlangıç olduğunu idrak etmek demektir diye düşünüyorum. Keşke böyle yapabilsek. Ve halkımız arasında çok bilinen kıtasına geldik. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları bana, seni gerek seni. Evet, Yunus'un en meşhur kıtalarından, en çok bilinen şiirlerinden bir parçadır bu. Burada cennet küçümseniyor mu? Hayır. Cennet küçümsenmiyor. Katiye makatibeden, ama cennete ulaşmada da gayenin aslında Allah olduğu vurgulanıyor. Köşkmüş, huruymuş, nimetmiş. Tabii ki bunları isteyenler için güzel olabilir. Onları da alsınlar. Ama Yunus'un gönlündeki aşk ne huriye, ne efendim meyveye, sebzeye, ne cennetin güzellikleri. Hayır hayır. Hiçbir şeyle tatmin olmuyor Yunus. Sadece ve sadece Cemalullah'la tatmin olacağını ifade ediyor. Bana seni gerek, seni diyor. Aslında bu belki tasavvufi alemde en yüksek mertebeyi ifade eder. Sırf Allah'a aşık olduğu için Allah'a bağlanmak, çıkar beklemeden sevmek ve o derecede bir hayat sürmek ve sürdürebilmek. O hep o zirvelerde kalabilmek. Ne kadar güzel. Keşke yapabilsek. Hani gelse celalinden cefa, cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş der ya yine Yunus bir başka yerde. İşte bu o. Son kıta Yunus durur benim adım. Gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gereksin. Son kıtada Yunus ne yapıyor? Kendi adını anarak aslında sözünün altına bir imza atıyor, bir mühür vuruyor. Ot dediği o aşk ateşi gün geçtikçe artar odum, yani aşk ateşim gün geçtikçe artıyor ve eksilmiyor. Bu ateş dünya hayatında da insanı yakar, ahiret hayatında da yakar. Ta ki maksadına, maksuduna, gayesine ulaşıncaya kadar. Onun için Yunus'un her iki cihanda bir tek hedefi vardır, bir tek amacı vardır: Allah'a ulaşmak. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geçelim buradan. Mevlid Kandili bu aşk ateşini yeniden tutuşturma gecesi olmalı bizler için.
Zira bunları en kamil manada yaşayan, Yunus'un da rehberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben Yunus'tan hareketle peygamberimize, oradan hareketle Allah'a böyle bir geçiş yapmak istedim bu Mevlüt Kandili videosunda. Keşke Allah'a yönelişimizi, hani teal nu'min bine saaten diyor ya sahabe-i kiram, gel bir saat bir iman edelim, bir imanımızı gözden geçirelim. İsterseniz gelin bu Mevlüt Kandili'nde böyle bir şey yapalım. Allah bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çok sevmeyi, daha çok anlamayı, onun yolunda yürümeyi, kalplerimizi taşlaştıran hırsmış, öfkeymiş, kinmiş, nefretmiş, bütün bu kötü duygulardan arınmayı nasip ve müyesser eylesin. Hayatımızın her anında bana seni gerek seni diyen insan olmayı nasip ve müyesser eylesin. Hepinizin Mevlüt Kandili yeniden mübarek olsun.